İdlib'de en güçlü devlet dışı aktör konumundaki Heyet Tahrir Şam, bilinen kısaltmasıyla HTŞ, bir süre önce örgütün önemli isimlerinden Ebu Maria el-Kahtani'nin suikast sonucu öldürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Nusra Cephesi'nin kuruluşu ve büyümesinde örgüt lideri Ebu Muhammed el-Colani ile birlikte önemli rol oynayan Kahtani'nin öldürülmesi, suikastın arkasında kimin olduğu ve sahaya olası yansımaları başta olmak üzere bazı soruları da beraberinde getirdi. GZT-1010 Orta Doğu serisinin bu videosunda hem bu soruların cevaplarını arayacak hem de HTŞ'ye ve önde gelen isimlerinden Ebu Maria el-Kahtani'ye daha yakından bakacağız. Asıl adı Maysar bin Ali el-Cuburi el-Kahtani. 1976 yılında Musul'da doğdu. Bağdat Üniversitesi'nde şeriat okudu ve aynı üniversiteden yönetim diploması aldı. Felluce'nin 1. ve 2. muharebelerine ve Talefer, Musul ve Bağdat'taki diğer muharebelere katıldı. 2003'ün sonunda El-Kahtani tehlike taburunun komutasını üstlendi ve birkaç ay sonra Musul ile Selahaddin arasında askeri yetkili olarak atandı. ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra 2004 yılında El-Kaide'ye katılıp saflarında savaştı. ABD tarafından cihatçıların bulunduğu Bukka hapishanesinde 2 kez hapsedildi. 2012'den beri ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyordu. Suriye devrimi başladığında El-Kahtani Suriye'deydi ve Ahrar el-Şam hareketiyle Özgür Suriye ordusunun bazı liderleriyle ilişki kurdu. Tahrir el-Şam'ın şu anki lideri Ebu Muhammed el-Colani, IŞİD'in Ekim 2019'da öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi tarafından Suriye'de paralel bir örgüt kurmakla görevlendirilerek Suriye'ye geldiğinde onu karşılayan kişi El-Kahtani oldu. O karşılamadan sonra El-Kahtani, Colani'nin tüm sırlarını taşıyan kara kutusu haline geldi. El-Kahtani 2012 yılında silahlı eylemlerin başladığı dönemde Nusra Cephesi'nde şer'i lider ve Suriye'nin doğu bölgesinin emiri olarak görev yaptı. El-Kahtani, eski El-Nusra Cephesi'ndeki sözde reformistlerin en önde gelen teorisyeni olarak görülüyordu. El-Nusra'nın Deir Zor'da genişleyememesi üzerine Kahtani kendi komutasındaki grubuyla birlikte Dera'ya yöneldi ve burada o dönemde IŞİD'e biat eden Şüheda el-Yermuk ve Ceyş Halid bin el-Velid gruplarına karşı savaştı. Yaklaşık 2 yıl Dera'da kaldıktan sonra gizemli bir hamleyle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine geçti. O sırada geçtiği yollar Suriye rejiminin kontrolü altında olduğu için Kahtani'nin yolculuğu büyük tartışma ve merak uyandırdı. El-Kahtani İdlib vilayetine vardığında Suriye'nin doğu bölgesindeki faaliyetleri sırasında kurduğu ilişkilere dayanarak kendi grubunu oluşturmaya çalıştı. Ancak Colani onun niyetini anlayınca önce Fetih el-Şam ardından da Tahrir el-Şam saflarına çekmek için harekete geçti ki gerçekten de öyle oldu ve Ebu Maria HTŞ'nin ikinci adamı haline geldi. El-Kahtani İdlib vilayetinde birçok kez Colani ile birlikte poz verdi. Yaklaşık bir yıl önce France 24 muhabiri Vassim Nasr'a konuşan El-Kahtani'nin verdiği mesajlar Colani ile kendi arasındaki rekabeti aslında açık biçimde yansıtıyordu. HTŞ'nin cihatçı bir hareket olmadığını ve cihadın bittiğini söyleyerek gençlerin IŞİD ve El-Kaide'ye katılmasını engellediklerini anlatıyordu. El-Kahtani röportajında HTŞ'nin demokratik bir hareket olduğunu söylemiyoruz ama El-Kaide ve IŞİD gibi küresel bir cihatçı harekette değil diyerek HTŞ'yi rasyonel bir zeminde tanımlamaya çalışmıştı. El-Kahtani'nin HTŞ içindeki yıldızının yükselmesini Colani, Tahrir el-Şam'daki liderlik pozisyonuna tehdit olarak gördü ve onu ortadan kaldırma yollarını aramaya başladı. El-Kahtani'yi Amerikalılarla işbirliği yapıp HTŞ liderliğini devirmeye çalışmakla suçladıktan sonra yetkilerini ve görevlerini dondurdu. Kısa bir süre sonra El-Kahtani, HTŞ'nin liderlik kadrosunda yer alan birçok figür ile birlikte tutuklanarak İdlib'de cezaevine konuldu. Colani'nin rakiplerine karşı attığı adım sonrasında HTŞ'nin içinde yaşanan çalkalanma ve kendisine karşı artan baskılara boyun eğen Colani, El-Kahtani'yi ve aynı suçlamalarla tutuklanan diğer askeri ve güvenlik komutanlarını 6 ay sonra kademeli olarak serbest bıraktı. El-Kahtani serbest kalmasının ardından destekçileri tarafından sokaklarda ve Bab el-Hava sınır kapısında kutlamalar düzenlendi. Artık El-Kahtani, HTŞ içinde Colani ile rekabet edebilecek en önemli figür haline gelmişti. El-Kahtani aşiret liderleri ve HTŞ içinde değişimi savunanlarla görüşmelere başladı. Serbest kaldıktan bir ay sonra Gassana aşiretinin misafirhanesinde destekçilerini ağırlarken ona sarılan bir kişi kendini patlatmak suretiyle El-Kahtani'nin hayatına son verdi.
Başta IŞİD ve Huras el-Din olmak üzere birçok tarafın El-Kahtani'nin öldürülmesinde çıkarı olduğunu söylemek mümkün. İdlib'deki HTŞ'ye bağlı güvenlik birimlerinin yakın zamanda El-Kahtani'yi öldürmekle tehdit eden IŞİD ve Huras el-Din üyelerini serbest bırakması El-Kahtani'nin öldürülmesindeki soru işaretlerini artırıyor. Suikast yöntemi IŞİD'i işaret etmekle birlikte herhangi bir tarafın suikastli üstlenmemesi El-Kahtani ile son yıllarda koltuk rekabeti yaşayan HTŞ lideri Jolani'yi zor durumda bırakıyor. El-Kahtani'nin ölümünün HTŞ'de bir bölünmeye ya da bazı Tugayların ayrılmasına yol açması pek olası görünmüyor. Çünkü IŞİD tarafından öldürüldüğü hipotezi şu ana kadar en olası olan ve Arap aşiretlerin yaşadığı Suriye'nin Kuzeydoğu bölgesi de dahil olmak üzere çok sayıda birinci kademe komutanı için ikna edici görünüyor. Aksine bu komutanların hepsi en zor koşullarda Jolani'ye bağlılık gösterdi. Son aylarda Jolani'ye karşı yaşanan sivil isyan gösterilerinde Kahtani suikastından sonra atılan sloganların içeriğinde değişiklik olmaması Jolani için bir rahatlama getirdi. IŞİD ve Huras el-Din yani din nöbetçileri elemanlarının El-Kahtani ile eş zamanlı olarak serbest bırakılması sonrasında Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde bulunan ve El-Kahtani gibi IŞİD'e karşı savaşmış bazı komutanlara karşı suikast eylemlerinin artacağı göz önünde bulundurulmalı. Bu durum dış aktörler nezdinde radikal örgütlere karşı içeriden savaşan etkin bir lider olarak bilinen ve sivil isyanı diyalogla bastırmaya çalışan Jolani için yeni bir fırsat penceresi yaratabilir. Ancak aynı Esed'e karşı atılan sloganlarla Jolani'nin gitmesini isteyen kalabalıkların ısrarlı eylemleri uzun süre durağan olan Suriye'nin kuzeybatı bölgesini tekrar hareketlendirip yeni aktörler de çıkarabilir. El-Kahtani'yi Amerikalılarla işbirliği yapıp HTŞ liderliğini devirmeye çalışmakla suçladıktan sonra yetkilerini ve görevlerini dondurdu.